Binlerce kilometre uzakta, Fransa'da bir mezar taşı. İncil'de adı geçen 7 şehirden biri. Ve zenginliğiyle Roma'ya kafa tutan bir kent. Bir kralın aşkı üzerine kurulan. Laodikya'nın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Bugün denizinin hemen yanı başında Likos. Bu bereketli vadide yükselen Laodikya, hikayesine M.Ö. 3. yüzyılda başlıyor. Seleukos kralı 2. Antiyokos, bu stratejik noktada kurduğu şehre, büyük bir aşkla bağlı olduğu karısı Kraliçe Laodikya'nın adını veriyor. Peki, bu kenti antik dünyada dillere destan yapan, Roma'ya bile kafa tutacak gücü veren o zenginlik nereden geliyordu? Bu zenginlik asla tesadüf değildi. 3 temel sac ayağı üzerinde yükseliyordu. Birincisi stratejik konum. Kent doğudan batıya, kuzeyden güneye akan ticaretin doğal bir merkeziydi. Muazzam bir gelir kapısı. Ama ikinci ve asıl sebep Laodikya'nın tekstil imparatorluğuydu. Bölgede yetiştirilen özel bir cins koyunun kuzgunu siyah ve yumuşacık yünleri, antik dünyanın en aranan ham maddesiydi. Hatta Strabo'na göre hayvanların içtiği suyun bile bu yünün kalitesine katkısı vardı. Burada dokunan Trimite adlı tünikler o kadar ünlüydü ki kent bir dönem Trimitaria olarak anılıyordu. Düşünün, bir şehrin ürettiği markayla anılması. Bu gücün iki kanıtı var. İlki, milattan sonra 301 tarihli fiyat fermanında Laodikya kumaşlarına özel bir yer ayrılmıştı. İkincisi, binlerce kilometre uzakta Fransa'da bulunan bir mezar taşında burada Laodikya kumaşlarını satan tüccar yatmaktadır. Bu prestijin taşa kazınmış kanıtıdır. Ve üçüncü sac ayağı, gelişmiş ekonomi. Kentte aktif bir bankerlik sistemi vardı. Mermer, hububat, canlı hayvan ticareti. Şimdi bu zenginliğin taşa ve mermere nasıl dönüştüğünü görelim. Şu anda Laodikya'nın ana arterlerinden birisi olan Suriye Caddesi'ndeyiz. Bu cadde aşağı yukarı 800 metrelik bir cadde olup şu ana kadar sadece 400 metrelik bir kısmı ortaya çıkartılmış. Peki bu kenti önemli yapan sadece 800 metrelik caddesi mi? Tabii ki de hayır. Çok daha farklı özellikleri, burayı benzersiz yapan şeyleri var. Şimdi birazdan o yerlerin hepsine teker teker gidip Laodikya'yı bu kadar benzersiz yapan nedir? Bunları hepsine tek tek bakacağız. Suriye Caddesi günümüzün lüks bir AVM caddesi gibiydi. Bu sütunların arkasında lüks dükkanlar sıralanıyordu. Şu anda Laodikya yapan önemli yerlerden birindeyiz. Laodikya Batı Tiyatrosu'ndayız. Burayı önemli yapan şey aslında bir tiyatro olması değil. Tiyatrodan daha çok bunun 2 tane olmasından kaynaklı. Bir tane büyük stadyum, bir tane de tiyatro. Ve bu Anadolu'da gerçekten çok nadir bulunan bir şey. Anadolu'daki antik kentlerde. Bu da Laodikya'yı çok özel yapan şeylerden bir tanesi. Burası sadece bir eğlence merkezi değildi. Aynı zamanda kentteki hiyerarşik sisteminde ne olduğunun bir göstergesiydi.
En aşağıdaki kısımlarda yöneticiler ve şehrin önde gelenleri otururken yukarılara doğru çıktıkça sizin bizim gibi halktan insanlar oturuyordu. Evet, şimdi şehrin çok önemli noktalarından birine gidiyoruz. Bu şehri çok özel yapan ve dünyada bir ilk olan bir yere gidiyoruz. Birazdan göreceğiz. Evet, şimdi demin bahsetmiş olduğum o önemli yere geldik. Bu şehri önemli yapan şeylerden birine geldik. Dünyanın ilk su yasalarından birinin burada çıkarılmış olması, Laodikya Su Yasası. Peki bunun sebebi ne? Geçmişte Laodikya'da su problemi olduğu için ve suya gerçekten önem de verildiği için su yasası çıkartılmış. Bu su yasası neden çıkartılmış peki? Kilometrelerce uzaklıktan su getirilerek bu şehre su sağlanması. Bin bir zorlukla bu suyun getirildiğini düşünürsek ve bunun da milattan önceli yıllar olduğunu düşünürsek bu su yasası çıkartılmış. Suya çok önem verilmiş ve günümüzde de iklim krizi konusunda önemli adımlar atıldığını da düşünürsek aslında milattan önceli yıllarda bunun ne kadar büyük vizyonlu bir iş olduğunu anlayabiliriz. Şimdi şehrin kutsal mekanlarına, inanç merkezine doğru ilerleyelim. Hristiyanlık öncesi dönemde burası, baş tanrı Zeus Laodikeus adına kurulmuş önemli bir pagan merkeziydi. Ancak Hristiyanlığın yükselişiyle ilginç bir dönüşüm yaşandı. İşte geldik Laodikya'nın dünya tarihindeki en önemli rolüne. Evet, şu anda Laodikya'yı Laodikya yapan önemli yerlerden bir tanesine daha bulunuyoruz şu anda. Burası Laodikya'da bulunan kilise. Peki bu kilisenin önemi ne? Bu kilisenin önemi aslında İncil'in vahiy bölümünde geçen 7 kiliseden birisi olması. Bundan kaynaklı olarak da çok önemli bir yere sahip ve zamanında Hristiyanlar tarafından kutsal hac vazifesi gören kiliselerden bir tanesi olmuş. Peki bu hikayenin devamında neler olmuş? Laodikya, İncil'in vahiy bölümünde adı geçen ve kendilerine mektuplar gönderilen Asya'nın 7 kilisesinden biri ve sonuncusuydu. Bundan binlerce yıl önce Laodikya Kilisesi'ne bir mektup gönderildi. Ancak bu mektup bir övgü değil, sert uyarı mektubuydu. Laodikya cemaatine ne soğuksun ne sıcak ama ılık olduğun için seni ağzımdan kusacağım şeklinde bir mektup yazılmıştı. Peki neden ılık? Bu derin bir metafordu. O dönemde su ya içmek için ferahlatıcı derecede soğuktu ya da şifalı kaplıcalardaki gibi tedavi edici derecede sıcaktı. Ilık su ise işe yaramazdı. Laodikya'nın suyu da tam olarak böyleydi. Uzaktan gelen su kente ulaştığında ılıktı. Bütün bunlara rağmen Hristiyanlık burada kök saldı. 2010'da keşfedilen bu kilise, İmparator Büyük Konstantinus dönemine yani Hristiyanlığın serbest bırakılmasının hemen sonrasına tarihlenmiştir. Bu da onu dünyanın en eski kutsal yapılarından biri yapmaktadır. Evet, şu anda Suriye Caddesi'nin sonundayım ve başına doğru yürüyorum. Bu şehir zamanında her insan gibi, her canlı gibi başlamış, yükselmiş ve sonuna gelmiş. Peki bu kadar zengin, bu kadar güçlü ve gururlu bir medeniyete ne dize getirebilirdi? İnsan değil, doğanın ta kendisi. Deprem. Kentin kaderini belirleyen 3 büyük deprem var. Ama en ünlüsü milattan sonra 60'taki deprem. İmparator Nero dönemindeki bu deprem kenti yerle bir ediyor. Ancak Laodikya halkı o ılık bulunan gururlu halk.
Roma İmparatorluğundan gelen yardım teklifini reddediyor. Şehri tamamen kendi zenginlikleriyle eskisinden daha görkemli bir şekilde yeniden inşa ediyorlar. Ancak milattan sonra 494 ve 7. yüzyıl başındaki depremler kentin sonunu getiriyor. Halk bugünkü Denizli kale içine taşınıyor ve bu devasa metropol sessizliğe bürünüyor.